Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce kanalımda Stirling motorun yapımını detaylı bir şekilde size anlatmıştım. Bu bölümde ise motorumu bir jeneratöre çevirdim. Motordan aldığımız hareketi dişli kutusu ile tekerlere ileterek bir Stirling arabaya dönüştürdük. Şimdi gelin yapmış olduğumuz değişikliklerin nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Dediğim gibi Stirling motorun mekanik aksamını, yani çalışan aksamının tamamını kanalımın açıklamalar bölümünde linkte bulabilirsiniz. A'dan Z'ye detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi ise buradaki jeneratörü nasıl yaptığımızı, buradaki dişli kutusunu tekerleri harekete nasıl geçirdiğimizi, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi burada bir dişli kutum var. Arabanın vites kutusu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Burada ise yine bir adet kasnağımız var. Kasnaktaki hareketi bir lastik yardımıyla buradaki jeneratörümüze ilettiğimiz anda buradan elektrik üretmeye başlıyoruz. Tabi ayrıntılı bir şekilde birazdan hep birlikte hareketini göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki jeneratörümüz çalışmaya, elektrik üretmeye başladı. Aynı zamanda tekerlerimi de şu şekilde harekete kolaylıkla geçirebiliyorum. Gelin şimdi yapmış olduğumuz değişiklikleri, yapmış olduğumuz geliştirmeleri hep birlikte görelim. Daha önce motorumuzu geliştirdiğimizde Stirling kısmında şuradaki DC motorumuz, buradaki tekerlekler yoktu arkadaşlar. Sadece buradaki volon ağırlık tekerimiz ve buraya koymuş olduğum, tamamen rulman niyetine kullanmış olduğum motorum vardı. Motoruma hemen şu şekilde bir çelik mil yapıştırarak daha sonraki aşamayı nasıl yaptığımı sizlere tek tek anlatıyorum. Elimde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde hem kasnak hem dişlisi olan bir adet ilave parçamız var. Daha önce bu motoru yaparken hatırlayanlar vardır. Burada bu motordan hareket almak için buraya küçük bir mili çıkıntılı yapmıştık. Bunun nedeni ise buraya takacağımız ikinci bir kasnaktı arkadaşlar. Çünkü bu kasnaktan almış olduğumuz hareketi buradan hem buradaki DC motora vererek elektrik üreteceğiz, hem buradaki dişli vasıtasıyla buradaki tekerleklerimizi döndürmeye çalışacağız. Tabi buradaki dişleri nereden buldun diye soracak olursanız, internette satılan şu şekilde deney amaçlı, hobi amaçlı redüktörlü motorlar var. Şu dişlilerin birçoğu bunun içerisinden çıkıyor. Hemen ön tarafa gelecek olursak, görmüş olduğunuz gibi burada şu şekilde 90 derece hareketi iletebildiğim bir dişli sistemi yaptım. Zor değil. Burada kullandığımız parça ise bisiklet teker jant teli arkadaşlar. Tabi buradaki ilave kısımları projenin gidişatına göre yapmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada 90 derece bir aktarmamız var. Yine burada 90 derece bir aktarmamız mevcut. Şimdi buradaki hareketi buradaki tekerime vermek için bir nevi arabanın vites kutusu örneği bir düzenek oluşturdum. Şu şekilde gördüğünüz gibi, yakın çekim yapalım. Bunu tam yerine yerleştirdiğimiz zaman hem buradan hem buradan hareketi sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda motorun üretmiş olduğu hareket enerjisini buradaki tekerlerime iletmiş bulunuyorum. Tabi aynı zamanda
buradaki kasnağımızda aktarma için, buradaki harekete DC motoru aktarmak için şu şekilde bir teyp lastiğinden yararlandım ben. Bunu ise yine uygun ölçüde buradaki DC motoruma kolaylıkla adapte ettim. Şimdi buradaki dişliyi, motoru bu şekilde çalıştırdığımız zaman motorumuz gitmez arkadaşlar. Hemen test edelim isterseniz. Şu anda bunu seyyar bir jeneratör olarak düşünün. Buradan dişlimizi ileriye attığımız anda ise bu sefer aracımızın hareket etmeye başladığını hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, motorumuz dıştan yanmalı. Bu işlem için ben kolonya, bildiğimiz 80 derece kolonya yakıyorum altında. Şimdi yapmış olduğumuz yeni ilavelerle jeneratörümüzün ve tekerleklerimizin nasıl hareket ettiğini gelin hep birlikte görelim. Buradaki kapta biraz su olmalı. Çünkü Stirling motorlar sıcaklık farkıyla çalışıyor arkadaşlar. Burada ısınan hava piston vasıtasıyla buradaki pistonun içerisindeki havayı ısıtıyor. Isınan hava pistonu ileri itiyor. Soğuyan hava ise tekrar pistonu geri çekerek bu motorun çalışmasını sağlıyor. NASA Mars projesi için bu motoru geliştirmeye çalışıyor. Buradaki kısma güneş ışınlarını yansıtarak bu motoru çalıştırıp mekanik hareket elde etmeyi düşünüyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi buradaki jeneratörümüzün çalıştığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu aşamada sadece jeneratörümüz çalıştı. Tekerleklerimiz hiçbir şekilde dönmüyor. Buradaki dişlimizi ileriye ittiğimiz anda hem jeneratörümüz çalışacak hem tekerlerimiz dönmeye başlayacak. İsterseniz yakın çekimde bunun nasıl olduğunu görelim. Biraz tekerleklerimizi kaldırarak ve kameramızı yaklaştırarak bu işlemi görelim. Arabada olduğu gibi vitesimizi atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem jeneratörümüz çalışıyor, dişli sistemi vasıtasıyla hareketi tekerlere aktardık ve tekerlerimiz şu anda harika bir şekilde dönüyor. Isı kaynağını aldığımız zaman motorumuz çalışmaya devam ediyor. Ta ki buradaki pistonun içerisindeki hava soğuyana kadar. Bu motorun gelişmesindeki en büyük engel motorun torkunun düşük olması idi. NASA Mars projesi için bu motoru geliştirmeye çalışıyor. Biz bu motoru bir Stirling arabaya çevirdikten sonraki performansını iyi kötü anladık. Gelin hep birlikte görelim. Jeneratörümüz elektrik üretmeye başladı. Tabii ki bu aşamada gitmez. Çünkü buradaki vitesimizi atmamız gerekiyor. Bildiğiniz araba gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Hemen vitesimizi atarak arabamızı devreye alalım. Vitesimizi attık ve arabamız harekete geçebilir.
Evet arkadaşlar, harika bir projenin daha sonuna geldik. Projemi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmak adına kanalıma katılırsanız sevinirim. Yeni bir projede buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın.